Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Miss Olympia 2025 senesinde neler oldu, neler bitti hep beraber bakacağız, izleyeceğiz. Biraz yorumlayacağız arkadaşlar. Ve burada ilk başta sizlere güzel bir Chris'in ilk başta konuşmasını Türkçe altyazısıyla beraber vermek istiyorum. Hep beraber bir izleyelim, bir dinleyelim bakalım neler olmuş, neler anlatmış sizlere. I still feel like my heart's racing after Ryan Terry there. I was like waiting to hear that name. It felt like it was me up there again. But no, it feels strange being up here like this. It feels a lot different than last year. Standing here a lot more closed, a lot less muscle, a lot more body fat, a lot less tan. But it's been an interesting year for me. You know, I dedicated my entire life to pretty much a single goal of stepping on the stage, of looking the best, of being the best bodybuilder I could be, the best man I could be, the best champion I could be. And I was striving for perfection and more and more and more and more. And I feel like the most beautiful thing that it honestly taught me was that that man that I was trying to become was really who I was the entire time. You know, and people continuously come up to me now and they're like, thank you. The amount of time people come up to me and they're like, are you going to come back? Are you going to go in the open? Are you going to go for 6, 7, 8, 9? And, you know, like, all I can think of is, like, you don't get it. I don't know about that, but we can all pretend. Because I didn't do it, we can pretend I would have won the Olympia. But no, I feel like I'm just so grateful that I had this journey that brought me along the path of discovering who I was. You know, I want to teach my children not to chase perfection, but to fall in love with the pursuit of excellence out of passion for something they love, to wake up with the privilege of working towards something that makes them feel like their life has meaning, that they're full of purpose, and on that journey that the goal and the result isn't the meaning and purpose of their life, but who they become, and the emotions, the relationships, and the experiences that they have along the way are what mean everything. Because what makes us human is how we experience emotion, and what makes those emotions beautiful is experiencing with our relationships, with the people that we love. So if this sport, this stage, the gym gave me anything, it was a goal to work towards every single day, to find meaning in my life, to build the most amazing experiences of highs and lows. Because it's only through that passion that you work so hard, that you put yourself so low, that you're able to pull yourself up and feel something so high. And experiencing those with people that you love on a stage like this is something I will never not be grateful for. And such a privilege that you guys have supported me over the years. And it's been such an honor. And I'm so excited for these guys to get out here and someone to take I can't call it mine anymore, to take that Classic Physique trophy and hopefully carry on setting standards and leaving their own legacy. So I just want to thank you guys so much. I will never forget the moments I had on this stage under these lights. My wife screaming at me from the crowd. It's been a beautiful time. So thank you guys for everything. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, Chris'i dinledik. Anlamlı, süper bir konuşma yaptı görmüş olduğunuz üzere. Şimdi sevgili dostlar, sürecimize devam edeceğiz. Burada ilk başta Nihat Kaya ile alakalı bir konuya değinmedim. Burada klasik fizik, men's fizik, bikini ve open bodybuilding konularını ele alacağız. Yarışmacıları değerlendireceğiz. Aynı zamanda Mustafa Yıldız ve Mustafa Yıldız'ın eşi neler yapmış onlara bakılacağız. Men's fizik kategorisinde neler olmuş, neler bitmiş, bizim oradaki yarışmacılarımız neler yapmış, Burak kaçıncı özellikle skalada bitirmiş, Özgrant kaçıncı skalada bitirmiş, bunların hepsine değineceğiz, bakacağız neler olmuş, neler bitmiş. Özellikle bir konu var işte skor kartlarda 16.'yı baz alan, işte 16. yazan, özellikle 80 puan değerlendirme alan yarışmacıların skalalarını, sıralarını neye göre nasıl almışlar, bunları zaten görselleriyle nitelendireceğim, anlatacağım arkadaşlar. Hadi bakalım, videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, hemen klasik fizikle başlıyoruz. Bakalım klasik fizikte podyumda neler olmuş, neler yaşanmış, hep beraber bir izleyelim. Evet arkadaşlar, Josema geliyor. Josema şu anda podyuma doğru gidiyor arkadaşlar. Bakalım Josema nasıl bir posing, nasıl bir formla podyumda yer alacak. Hep beraber bir izleyelim. Posing duruşlarını hemen değerlendirelim. Evet, görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar, ön duruşta özellikle alt üst dengesi gerçekten muazzam. Ve buradaki en önemli hususlardan bir tanesi ön duruşta omuz açısı, kanatların duruşu, özellikle ön bacak ve iç bacak detaylarıyla beraber alt üst dengesini inanılmaz güzel bir şekilde sağlıyor. Burada esasında Josema'nın geri planda kalan göğüs hatları ve omuz ölçüsü. Buradaki iki aradaki dengeyi de kurduğu takdirde ve
özellikle pozlamalarını daha realist ve aynı zamanda daha rahat verdiği takdirde inanılmaz ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Devam edelim. Özellikle duruşlarda glutun detayları, arka bacak ve ön bacak detayları inanılmaz dikkat çekiyor arkadaşlar. Özellikle bu duruşu son zamanlarda birçok özellikle men's fizikte ve klasik fizik yarışmacılarında görüyorsunuz arkadaşlar. Değerlendirmeler sırasında da özellikle alt sırt detayları inanılmaz ön plana çıkarken diğer taraftan omuz başları, arka omuz ve biceps, triceps, forearm dediğimiz ön kol detayları da inanılmaz ön plana alınıyor. Devam edelim. Side chest pozunda özellikle Josama'nın çok güzel bir huyu var. Tam pozlamada özellikle hakemlere doğru üst vücudunu döndürmesi. Bu noktada da alt vücudunu biraz daha podyuma göre, podyum arkasına göre biraz daha sivriltmesi. Bu da özellikle podyumda duruşunu bir kalem niteliğinde çok keskin hatlara çevirebiliyor arkadaşlar. Bunu da çok iyi kullandığını söyleyebilirim. Fakat burada işte omuz, biceps ve aynı zamanda göğüs orantısızlığı da ortada olduğu için özellikle sıralamada top 5 yapsa da sevgili dostlar maalesef ki burada inanılmaz bir asimetriklik söz konusu. Devam edelim. Evet, şu anda back double biceps pozlamasını görüyoruz. Back double biceps pozlarında özellikle latlar, özellikle vücudun trapez bölgeleri, middle trapez, alt trapez ve üst trapez olmak üzere inanılmaz bir denklem sunarken özellikle omuz başlarının ayrımları da ciddi bir arkadaşlar dikkat çekmiyor değil. Belt altına doğru indiğimizde özellikle alt sırt ve o denklemlerdeki yağ birikintileri biraz göze çarpsa arkadaşlar ciddi bir kuruluk söz konusu. Burada da inanılmaz bir şekilde özellikle daha fazla arkaya yaslanarak esasında üst vücudunu daha fazla kalibre edilmiş bir şekilde yani daha diri, daha tok ve aynı zamanda daha muscle maturity'si yüksek bir noktada sergileyebiliyor. Burada da özellikle iç bacaklarını ve arka ve kalfla beraber kalçaya da sıktığı için mükemmel bir görüntü ortaya çıkmıyor değil arkadaşlar. Gerçekten mest olunmayacak gibi değil kısacası. Özellikle forward klasik pose rutininde de Josema'nın özellikle Mustafa Yıldız'ın da özellikle sürekli olarak yapmaya çalıştığı ve vermiş olduğu pozda ki bunu esasında Taylor Meehan yapmaması gerektiğini, o şekilde vermemesi gerektiğini dikte etmesine rağmen maalesef ki podyumda o pozlamadan vazgeçmedi. Josema bu noktada arkadaşlar hem estetiğiyle beraber hem bel kıvraklığıyla gerçekten vücudunu bu noktada iyi sergiliyor. Ve her bir kas grubunu özellikle arka planda kalan bacağını bile kasmasıyla inanılmaz bir görsel ortaya çıkıyor. Gerçekten çok başarılı. Şimdi burada biraz ileri alacağız arkadaşlar. Ve Roman Dino lakabıyla podyuma gelsin. Neler olmuş, neler bitmiş Roman'a bir bakalım. Özellikle arkadaşlar pozu bitirsin. Şöyle durduralım biraz. Evet başa alacağım. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar özellikle serbest duruşlarda ve poz rutinlerinde Roman inanılmaz bir ilerleme kaydetmiş. Özellikle pozlamasını izletmek istiyorum size çünkü neden? Arkadaşlar muazzam bir pozlama ile geliyor. Ve özellikle sakalları kestirmesi, sakalın gitmesi, yüzün tamamıyla ortaya çıkmasıyla inanılmaz bir görsel şölen yaşatmadı değil bize. Ve bu noktada alt üst dengesiyle beraber omuz göğüs orantısı, özellikle alt bacak kısmıyla bel orantısı, kalça orantısı, özellikle trapezius'tan aşağı doğru inerken kalçayla arka bacakların orantısı özellikle arka görsellerde inanılmaz bir şekilde şık duruyor. Özellikle latları açtığı takdirde latlardaki boya
Özellikle orada inanılmaz bir nüans var ve o boya stili de inanılmaz yakışmış. Çünkü biraz latları açık bırakarak, açık tonda bırakarak inanılmaz bir görsel şölen yaratıyor arkadaşlar bize. Bunu da altını çizmek istiyorum. Şimdi sizi pozlama rutiniyle baş başa bırakacağım arkadaşlar. Bakalım neler düşüneceksiniz. Özellikle burada durmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten o belinin duruşu, bu kalem gibi çizilmiş hatları muazzam değil mi? Size de sormadan geçemiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten şu belin duruşu inanılmaz değil mi? Bir devamına bakalım. İnanılmaz bir form, inanılmaz bir görselle karşı karşıyayız arkadaşlar. Yani gerçekten muazzam. En alttan en yukarıya kadar hiçbir problem yok arkadaşlar. Yani inanılmaz, inanılmaz. Evet, görmüş olduğunuz üzere özellikle sevgili dostlar tam boy duruşta, yani düz duruşların hepsinde mükemmel görsel sergiliyor. Zaten bunu birazdan özellikle finalde ikinci ile birincinin yan yana duruşunu gördüğünüzde zaten siz de çok net bir şekilde kavrayacaksınız. İnanılmaz bir pozlama rutini. Roman gerçekten Chris'in gitmesiyle özgüveni tavan yapmış bir şekilde podyumda duruyor şu anda. İnanılmazdı. Gerçekten pozlama rutini çok iyiydi arkadaşlar. Şimdi gelelim sırada diğer yarışmacıya. Ruffin, Terence Ruffin. Arkadaşlar muazzam bir pozlama. İnanılmaz bir koreografi. Yani çevir çevir seyret. Çevir çevir seyret. Daha ötesi, daha harikasını hep zaten her sene böyle nutkumuzu, nefesimizi tutarak zaten izliyoruz. Burada da inanılmaz bir görsel yaratıyor. Görsel şölen yaratıyor bize. Bir bakalım neler yapmış. Hemen izleyelim. Keep making it hotter. I'm down on my knees. This thing is so hard to find. Baby, can't you see? You got the power, you know. So have mercy on me. Turn up the fire. Arkadaşlar burada Terence Ruffin'in esasında neden sıralamada gerilediğini, üçüncü olduğunu, acaba neden üçüncü sırada yer aldığını tahmin edebilecek misiniz bilmiyorum. Ama fakat kalibrasyonu çok iyi olmasına rağmen, vücut size'ının gerçekten çok iyi olmasına rağmen, tamamıyla klasik fiziği yansıtmasına rağmen maalesef ki alt üst dengesinde de inanılmaz mükemmel durmasına rağmen ki fizik inanılmaz iyi. Maalesef alt sırt detayları ve diğer taraftan vücut orantısı iyi olsa da oradaki gelişimlerin tamamıyla evrilmemesi ve yanındaki sporcularla kıyaslandığında gerçekten sırt detaylarının geride kalması, bacak detaylarının özellikle muscle maturity dediğimiz kas olgunluğunda geride kalması, görsel olarak geride kalması, geride bırakması ya da isteyerek bırakması bilmiyorum. Daha estetik durabilmek için yapmış olabilir bunu. Bu noktada gerçekten geride kalıyor olması maalesef konu 3. sıraya attı arkadaşlar. Bunun da detaylı bir şekilde size anlatmak istedim. Makes me want it again. I'm helpless without
without you. And worse when I'm with. I'm lost in a world where your touch is my fix. Turn up the fire. Higher, higher. Gerçekten görmüş olduğunuz üzere muazzam bir form, muazzam bir posing arkadaşlar. Gerçekten nefes keserek izledim ki bu daha da devam ediyor. Fakat sizi daha fazla baymamak için diğer sporculara geçiş yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere inanılmaz bir şekilde devam ediyor süreç. Evet, devam edelim bakalım daha neler olmuş. Mike neler yapmış? Mike'ın pozlaması ve duruşu nasılmış arkadaşlar? Hemen göreceğiz. Ufak bir denge kaybı oluyor arada. Onu da bakacağız nedir ne değildir. Mike şu anda görmüş olduğunuz üzere podyumda. Biraz Mike'ın yalnız posing rutininden çok vücudunu biraz bir bakalım. Nedir ne değildir arkadaşlar. Evet. Öncelikle Mike alt üst dengesi çok güzel kalibre edilmiş gözükse de burada alt detaylar yani alt vücut detayları inanılmaz ön plandayken üst vücut detayları maalesef ki arkadaşlar alt kadar detaylı değil. Yani üst vücudu alt vücudu kadar detaylı gözükmüyor. Maalesef ki yanına Ramon geldiğinde üst vücut inanılmaz sırıtıyor. Öyle böyle değil. Fakat diğer taraftan Trans Raffin'le de yan yana durduğunda özellikle hem sırt detaylarında hem bacak detaylarında hem full kalibrasyonda da Trans Raffin'den de maalesef ki çok iyi duruyor. Ama Ramon her ikisinden de podyumda 4 gömlek daha iyi. Zaten bunu birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar posing'e devam edelim. Bakalım posing'de Mike nasıl duruyor? Bana soracak olursanız sakal kesimi, bıyık şekli, saç şekli, tamamıyla duruşuyla, esnetiyle tam bir heykel. Muazzam bir heykel. Şuraya bakar mısınız? Yani kalemle yontsan bu kadar olur. Yani kalemle çizerek çizmeye kalksan elinde bir şekilde bunu heykel tıraşına versen ancak bu kadar çıkartır diye düşünüyorum. Muazzam arkadaşlar. Devam edelim. Ve bu şekilde pozlamaların çalışılmış olması, aynı zamanda bu kadar nizami, ciddi anlamda posing rutinlerinde hatasız yol alabilmeleri ciddi bir çalışma sonucu arkadaşlar. Özellikle balet gibi ayaklarını kullanabiliyor olmaları, nasıl bir dans eğitimi, nasıl bir kalibrasyona ait olduklarını, özellikle burada dengesini kaybediyor bir kramp giriyor ama ondan sonra inanılmaz güzel bir şekilde toparlayarak devam ediyor arkadaşlar. Ve burada ciddi anlamda sürekli ciddi cümlesini kullanacağım. Çünkü karşımızdaki adamlar dünyanın en iyileri arkadaşlar. Ve arkadaşlar cümlesini de sürekli kullanıyorum. Buna da sinir olan insanlar olabilir. Ama seviyorum. Evet. Burada Mike'ın pozlamalarını görüyoruz. Biraz önce hemen hemen benzer bir pozda Ramono'da gördük. Burada da Mike'ı görüyoruz. Ama maalesef ki şu pozlamada bile özellikle lat detayları, karın detayları ve aynı zamanda alt vücut detaylarıyla beraber Ramon'un biraz önce nasıl durduğunu gördünüz. Devam edelim. Ve burada özellikle ayağa kalkışında şu detay inanılmaz bir detay arkadaşlar. Arka bacağını atıyor ve arka bacağının üzerinde tekrardan parmak ucunda kalkıyor. Mükemmel bir senaryo. Mükemmel bir kalibrasyon. Bravo. Müthiş. Hemen sevgili dostlar şöyle biraz back double biceps'e bakalım. Back double biceps'te özellikle alt sırt detayları, omuz detayları, lat detaylarını çok net görüyoruz. İç bacak, arka bacak, kalça detaylarını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Ufak bir özellikle arka bacakta enjeksiyon sıkıntısı olsa da bir problem ya da beze gibi ya da enjeksiyondan kaynaklı bir beze var arkadaşlar arka bacakta. Yalnız sıkıntı değil. Gerçekten hem biceps hem triceps hem forearm dediğimiz ön kol
inanılmaz bir görsel şölen yaratıyor bize. Şimdi devam edelim. Evet, bununla beraber hemen evet, sırt pozlamasında bu şekilde çok güzel bir şekilde kalçasını da özellikle arkaya atarak, sıkıştırarak mükemmel bir görsel şölen yaratıyor arkadaşlar bize. Burada özellikle sadece vakum yapıp, karnını sıkmayıp, abdominalleri göstermeyip burada göstermeyi tercih ediyor. Evet, gerçekten güzel bir pozlama rutiniyle karşımızda Mike. Evet, Mike da bu şekilde sevgili dostlar. Şimdi devam edelim. Şimdi burada bütün bunların üzerine sevgili dostlar ben Mustafa Yıldız'ı sizin için nasıl bir formda çıktığını ve aynı zamanda görsel olarak nasıl durduğunu göstermek istedim. Bununla alakalı da hemen bakalım sizler de ne düşüneceksiniz, yorumlarda yazarsınız. Evet. Mustafa Yıldız sevgili dostlar İlk eliminasyonda 3. kalahatta bitirdi. Ortalama sıralaması arkadaşlar 20 ile 25.lik arasında gidip geliyor. Totalde 80 puan aldı. İlk 16 olarak skor kartlarda gözüküyor. Normalde rutini tekrardan şurada ele alalım arkadaşlar. Hemen özellikle burada birçok hatası var. Hatalardan biraz bahsedeceğiz. Hata demeyelim de özellikle bu tarz duruşlarda latların özellikle ön vücudu ön plana çıkartacak şekilde durması inanılmaz büyük bir hata. Çünkü burada direkt olarak bizim görsel olarak baktığınız zaman sporcuya ilk gözümüze çarpan bacaklar ve aynı zamanda göğüs kafesi oluyor arkadaşlar. Tam tersi. Bizim burada esasında görüyorum ilk bakışta görmemiz gereken koltuk altı latların inanılmaz hacimli ve bombeli bir şekilde çıkıyor olması ve hemen arkasından kol ve omuz açısının güzel bir şekilde gerilmiş ve bize hitap ediyor olması ve bununla beraber ön proporsiyona baktığımız zaman da alt vücudun üst vücudu örtmemesi gerekiyor. Yani alt vücut üst vücudun üstüne çıkmaması gerekiyor. Yani buradaki dalgalanma olmaması lazım. Alt üst dengesi olarak da bunu nitelendirebiliriz. Bunu da kulağınıza küpe edebilirsiniz. Bununla beraber burada side chest pozlamasında özellikle hemen duralım. Buradaki en büyük hatalardan bir tanesi vücudun direkt olarak karşıya bakıyor olması. Burada tam tersi üst vücudun hakemlere doğru Jasoma'nın yapmış olduğu gibi, Mike'ın yapmış olduğu gibi, Ramon'un yapmış olduğu gibi, geçmişte Chris'in yapmış olduğu gibi daha birçok örnek çıkartabiliriz. Karşıya bakmak yerine hakemlere yüzünü de gösterip gülüyor ve aynı zamanda vücut formunu ve üst vücudunu sergileyebiliyor olması lazım. Burada alt vücudu özellikle üst vücuttan daha kuvvetli olduğu için biz sadece bacaklara odaklanabiliyoruz. Kalflar ve arka bacak ve ön bacak arkadaşlar üst vücudu maalesef ki örteliyor. Evet. Şu anda back double biceps pozuna geçiyoruz. Back double biceps pozunda sevgili dostlar alt sırt detayları inanılmaz eksik. Özellikle latların biraz daha büyümesi gerektiğini zaten söylemiştik. Daha öncesinde Taylor Meehan da söylemişti arkadaşlar. Ve bununla beraber arka bacakların detayı, kalça detayları, kalf detayları inanılmaz muazzam güzel duruyor. Yani burada iç bacak, kalça ve zaten bacakla alakalı en ufak problemi yok. Ve bununla beraber diğer taraftan beli inanılmaz bomboş duruyor. Evet, devam edelim. Evet. Pozlama da bu şekilde arkadaşlar. Ve podyumdan ayrılıyor. Evet. Mustafa Yıldız da bu şekilde podyum sürecini tamamlıyor. Burada biraz daha ileri alalım sevgili dostlar. Burada sizlere Mustafa Yıldız'ın 3. kalahatta podyumda özellikle nasıl durduğunu bu şekilde biraz göstermek istiyorum. Özellikle görmüş olduğunuz üzere podyumdaki skalasındaki sporcularla beraber özellikle üstten kuş bakışı, görüşü ve duruşu bu şekilde. Özellikle serbest duruşta en büyük hatası Mustafa'nın biraz daha hakemlerin esasında oyunu kuralına göre oynaması gerektiği ve herkesin normal omuz açılarında bacakları açıp iç bacak, ön bacak ve aynı zamanda quad ve hamstring'i sıkarak durması gereken, latları ön plana çıkartması gereken tam tersi bacakta
iç bacakları kapatacak şekilde hakemlere iç bacağını göstermeyecek şekilde duruyor olması ve bir bacağını öne atıyor olması gerçekten yanlış bir hareket. Burada diğer yandan sevgili dostlar, yine tekrardan görmüş olduğunuz üzere bütün yarışmacıların, bütün sporcuların omuz genişliğinde bacakları açık, hem iç bacak detaylarını hem bacak detaylarını hem kalf detaylarını serbest bir şekilde durdururken en köşedeki yarışmacılar dahil maalesef ki Mustafa Yıldız'ın yine bir bacağını sürekli öne atıp kendini öne çıkartmaya çalışması, bu inanılmaz yanlış bir hamle arkadaşlar. Özellikle bu poz rutininde. Evet. Şimdi tekrardan sevgili dostlar burada bir başlatalım. Burada yine side chest pozlamasını görüyoruz. Özellikle side chest pozlamasında arkadaşlar hemen en büyük hataya bakalım. Kim arkadaşlar hakemlere bakmıyor. Bu önemli bir kural. Özellikle üst vücudu kimin arkadaşlar karşıya bakıyor. Herkesinki nasıl hakeme doğru dönmüş. Hemen bir bakabilirsiniz. Biraz daha ilerletir. En sonunda tabii ki burada tekrardan hakemlere doğru dönüp gülümsüyor. Bu da güzel bir hamle ama bunu poz rutinin sonunda yapması maalesef ki bu işin yanlış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Evet. Burada özellikle arkadaşlar hepsi bir açsın. Evet, hepsi şu anda pozda arkadaşlar. Burada da Mustafa Yıldız gerçekten üst vücuda alt vücudaki kalibreye baktığımızda gerçekten kuruluğu yine iyi. Kötü değil. Ama buradaki olay kuruluk değil. Özellikle ortada skalada duran sporcuyu incelediğimizde alt sırt detaylarını, özellikle şurayı görebiliyorsunuzdur diye umut ediyorum. Alt sırt detaylarının ne kadar ön planda olduğunu görebiliyorsunuz. Mustafa'nın ise arka sırtının, özellikle alt sırtının ne kadar boş olduğunu da görebiliyorsunuz. Üçüncü call-out'ta ortada duran sporcunun sevgili dostlar alt sırt detaylarına gözünüzü ayırmamanızı tavsiye ederim. Evet, devam edelim. Hemen bunun sonucunda tekrardan ön duruş pozamızda abdominal yani karın kaslarını gösterdikleri bir noktaya geliyoruz. Burada da güzel bir şekilde vakum pozlamasıyla beraber bacakları değiştirerek yine güzel bir pozlama vermiyor değil. Evet, burada tekrardan duruşlara baktığımızda klasik pozlamada özellikle bunu tercih ediyor Mustafa. Kalem gibi durup tek biceps pozlamasıyla karşımızda duruyor. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Evet, grup pozlaması da Mustafa Yıldız'ın bu şekilde. Evet, devam edelim. Mustafa Yıldız bir sıralama burada görmüş olduğunuz üzere ileri alınıyor. İçeride 3. call-out'ta. 3. call-out'taki duruş da bu. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Evet. Tekrardan arka pozlama. Ön pozlama. Yine duruş. Ve şimdi de sevgili dostlar size mükemmel bir anı izletmek istiyorum. Bence müthiş. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz? Hemen izleyelim. Hatta sesi de açalım. Evet arkadaşlar, işte burada Ramon'la Mike'ın vücut formunun aradaki farkı. Bilmiyorum bir şey anlatmaya gerek var mı? Bilmiyorum üstüne basa basa bahsetmeye gerek var mı? Ama burada Ramon'u görüyorsunuz, diğer tarafta Mike'ı görüyorsunuz. Aradaki fark konusunda neler düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Bana soracak olursanız muazzam bir görsel şölen söz konusu. İnanılmaz bir görsel şölen söz konusu. Müthiş. Ve burada birazdan Ramon'un birinciliği açıklanacak. Ağlıyor arkadaşlar. Çünkü Chris Bumstead'den sonra önü inanılmaz açılıyor ve büyük bir özgüvenle sakal tıraşını doğrayarak podyuma geliyor ve birinciliği Olimpiya 2025 klasik fizik şampiyonluğunu kapıyor. Muazzam bir şekilde seviniyor. Gerçekten şok oluyor. Ya bu sevinç tartışılmaz. Ben gerçekten uzun zamandır Olimpiya podyumunda bu kadar sevinen, gözyaşı döken, en son bir Big Grammy'di. Gerçekten inanılmaz gözyaşları dökmüştü. İlk Olimpiya olduğunda. Bakalım Ramon nasıl bir duruş
nasıl bir sevinç sergiliyor? Hep beraber bir görelim. Aynen böyle arkadaşlar. Yere kapanıyor. Yerde gerçekten hüngür hüngür ağlıyor. Yan taraftan hakem danışmanları, asistanları geliyor ve onu ayağa kalkması gerektiğini söylüyorlar. İnsanlar feryat figan bağırıyor arkadaşlar. Yani muazzam, gerçekten muazzam bir görsel şölen. Ramon gerçekten arkadaşlar tekrar iniyor, tekrar iniyor. Artık kalkması gerektiğini, seyirciye gözükmesi, yüzünü dönmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve gerçekten mükemmel bir sevinç arkadaşlar. Ramon, klasik fizik. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir sevinç. Bence muazzam. Gerçekten muazzam. Herkes kutlamaları yapıyor. Eller havaya kalkıyor ve Ramon birinci oluyor. Evet arkadaşlar. Burak Özkul'a gelelim. Şimdi Men's Fizik. Evet, Men's Fizik kategorisinde görmüş olduğunuz üzere Burak Özkul karşımızda. Hemen bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Sevgili dostlar, Burak gerçekten güzel bir formla, alt üst dengesiyle, vücut proporsiyon dengesiyle karşımızda. Pozlama rutinlerine baktığımız zaman daha iyi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Daha da geliştireceğine eminim. Çünkü bu kabiliyete, bu profesyonelliğe, bu bakış açısına sahip bir sporcu olarak görüyorum. Ve bu şekilde de podyumdan gidiyor arkadaşlar. Hemen arkasından tekrardan podyuma yine bir Türk sporcumuz geliyor sevgili dostlar. Özcan Krant geliyor. Ve Özcan podyumda çok daha flu ve aynı zamanda 5. call-out'ta podyumda yerini alıyor. 5. call-out'ta yer alıyor arkadaşlar. Burak ise 3. call-out'ta yer alıyor. Buradaki sıralamada her ikisinin de puanlaması 80. Her ikisinin de sıralaması şu anda skor kartlarda 16. olarak gözüküyor. Fakat şunu iyi değerlendirmek lazım. Burak ilk 15 içerisinde maalesef ki Özcan arkadaşlar ilk 30 içerisinde. Aradaki fark bu. Yani inanılmaz büyük bir fark var yani. Bilginiz olsun. Bu farklı detaylarına girmek istemiyorum. Ama sıralama bu. Burak'ın özellikle çıkmış olduğu podyumdaki sıralama görmüş olduğunuz üzere bu. Bir ara ortaya alıyorlar. Sonra ortanın bir yanına kaydırıyorlar. Ama güzel bir mücadele sergiliyor. Ve bu mücadele sonrasında da yarışmayı tamamlıyor. Bana soracak olursanız şurada da göreceğimiz gibi görmüş olduğunuz üzere Burak formu bana soracak olursanız daha da kuruması gerektiğini ve hiç oran orantısını bozmadan daha kuruyarak, daha en dip kuruluğu görerek podyum yapması gerektiğini düşünüyorum. Eğer daha da kuru olsaydı şu anda bana soracak olursanız en kötü ihtimalle 2. call-out'ta kendisini ortada görebilirdik diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Burak için düşüncelerim bu. Oran orantısı gerçekten çok güzel. Ama burada kuruluk noktasına baktığımız zaman, sertlik noktasına baktığımız zaman özellikle birinci sıralama, birinci call-out'la karşılaştırıldığında çok büyük bir kurulukta eksiklik var. Net cevabım bu konuda da. Bilginiz olsun. Evet. Burada da diğer Türk yarışmacımızın sıralaması arkadaşlar 5. call-out'ta yer aldı ve 5. call-out'taki sıralaması da buydu. Evet, şimdi burada sevgili dostlar şöyle bir olay var. Şöyle alacağım. Evet. Ivan'la podyuma geliyor. Ivan'la'yı göstereceğim size. Şimdi biliyorsunuz Gülşah Ivan'la'yı geçmişti. Ivan'la'yı geçerek bir Pro Show'da birincilik kazandı. Ve burada da benim kulağıma gelenler böyle tabii ki. Doğru ya da yanlış tartışılır. Ivan'la hakkında belli başlı konuşmalar geçti. Onun üzerine de ben bununla alakalı YouTube'da video da yaptım. Hikayelerinde de bahsettim. Orada Ivan'la'ya geçmesi, Ivan'la'dan iyi olduğu anlamına hiçbir zaman gelmiyordu. Bunu da dile getirdim. Benim bütün eleştirilerim podyum duruşları ve vücut proporsiyon üzerine olur.
Kişilik, karakter, iş hayatı, özel hayat beni bağlamaz. Kimin ne yaptığı hiç umurumda bile değil. Ama bu noktada yarışmacıları nitelendirirken, anlatırken biraz daha profesyonelce yaklaşmayı tercih ederim. Burada da Ivan'la hiçbir zaman, özellikle top noktadayken hiçbir zaman geçemeyeceğini de altını çizerek belirtmek isterim. Ivan'la arkadaşlar sıralamayı birinci call-out'ta, birinci sıralamada bitirdi. Mustafa Yıldız'ın hanımı, eşi de 3. call-out'ta ortada bitirdi. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Kendisi top 20 içerisinde yer alırken Ivan'la Eskandar 7. sıramada da Olimpiyayı tamamladı. Bilginiz olsun. Evet, burada önemli olan skalada ve sıralamada kaçıncı sırada veyahut da kaçıncı Pro Show'da kimi geçtiğiniz önemli değil. Bunun hakkında da ufak bir bilgi vermek istiyorum. Sizin özellikle Pro Show'larda geçmiş olduğunuz sporcular, eğer sizden iyi olduğunu biliyorsanız ve geçtiğinizi düşünüyorsanız ve sizin ilerleme noktanız o seviyede değilse bunu açık görüşte şu şekilde nitelendirmeniz gerekir. Arkadaşlar, sporcuların kademe olarak sezonluk alışverişleri vardır sponsorlarla. Sponsorlar için podyuma çıkarlar ve o podyumda tam kurulukla çıkmazlar. Çünkü olimpiya bileti zaten kestirmişti o noktaya geldiğinde. Olimpiya biletini kestirdikten sonra zaten ikinci yarışmasında Gülşah onu geçtiği için de orada bazı cümleler sarf edilmiş. Beni de bağlamıyor açıkçası. Kulağıma geldi. Fakat burada onlara hiç değinmeden şunu söyleyeceğim. Burada da birinci sıralamada Ivan'la başı çekti. Ivan'la da birebir tanıdığım, iş yaptığım dururken arkadaşlar bunu da bu şekilde anlatmak istedim. Evet. Burada da Ivan'la'nın sıralamasını görüyorsunuz. Bu da birinci first call out arkadaşlar. Yani ilk sıralama. Evet. Buradan sonra gelelim Gülşah'ın duruşuna ve proporsiyonuna. Evet. Görmüş olduğunuz üzere Gülşah şu anda podyumda ve gerçekten güzel bir formla Olimpiyaya çıkabilecek kalibreye ulaşmış ve aynı zamanda o kalibreyle beraber top 20 içerisinde de yer almıştır. Ve burada da bu işi profesyonel etapta ilerletebileceğini ve aynı zamanda kendi kategorisinde özellikle başı çekebilir mi noktası tamamıyla istikrarla alakalı. Yani burada top 5, top 6, top 7, top 8 yapabilmesi tamamıyla o sürekliliği sağlamasıyla alakalı. Eğer o sürekliliği sağlarsa tabii ki Gülşah'ı da biz top 5'te, top 8'de, top 10'da göreceğiz arkadaşlar. İlerleyen süreçte. Gülşah'ın da duruşu bu. Burada da Gülşah'ın sıralamasını görüyorsunuz. 3. call-out'ta arkadaşlar. Sporcularla beraber bu şekilde göstereyim size. Evet. Görmüş olduğunuz üzere. Buradan da devam edelim. Burada şimdi herkesin merak ettiği men's fizik kategorisinde özellikle Ali Bilal nasıl bir formla çıktı, nasıl gözüküyordu bir bakalım. Ön duruşumuzda Ali Bilal'in duruşu sevgili dostlar. Bana soracak olsanız gerçekten kuruluyla, simetrisiyle, ciddi anlamda ikinciliği hak eden bir formuyla başı çekti. Fakat burada birincilik yeter miydi? Bana soracak olursanız yetmedi çünkü rank teri içinden geçti. Evet, burada hemen gelelim. Özellikle birçoğunuzun merak etmiş olduğu Jeremy. Yine top 10'da yer aldı. Top 10'da podyumu bitirdi. Top 10'da podyumu bitirerek yine yaşına rağmen, sürecine rağmen gerçekten bu işte ne kadar istikrarlı olduğunu gösterdi arkadaşlar. Eski bir olimpiyan olarak, eski bir şampiyon olarak tekrardan bir baba olarak podyumda ne kadar şık durulabileceğini, nasıl bir formla podyum yapılabileceğini bu yaşta özellikle men's fizik kategorisinde herkese gösterdi ve sundu. Bununla beraber devam edelim. Tabii ki Andrei. Herkes Andrei'yi de merak ediyor. Andrei nasıldı? Andrei arkadaşlar omuz başları inanılmaz patlak bir şekilde çıkmasına rağmen top 10 içerisinde sürecini tamamladı. Evet, Brandon Hendrickson 3. olarak bitirdi ve inanılmaz bir formla karşımızdaydı.
Bu arada ben Andrei'yi pek fazla sevmem bu arada. Onun için pek fazla değinmedim. Uzatmak da istemedim. Onun için 10. dedim, geçiştirdim. Brandon'ı çok severim. Gerçekten kalibrasyonu çok yüksek, disiplini çok kuvvetli ve gerçekten profesyonelliği hak eden, profesyonel bakış açısıyla hayatını devam ettiren sporculardan bir tanesi. Özellikle ön proporsiyonu ve sırt detaylarıyla beraber gerçekten inanılmaz muazzam bir duruş sergiledi ve çok şık duruyordu. Görmüş olduğunuz üzere. İşte Brandon diyorum, başka bir şey demiyorum. Devam edelim. Ve burada sevgili dostlar, backstage'den arkaya uzanan bir Ryan Terry şovu izleyeceğiz. Mükemmel bir duruşu, başlangıcı ve podyuma çıkışıyla beraber alt üst kompozisyonu inanılmaz iyi ve buradaki kuruluğu muazzam. Yani adamın kuruluğu ve simetrisi bana soracak olursanız tartışılmaz. Bu arada podyumdaki en ufak yarışmacı size olarak. En ufak, en kuru, en simetrik, inanılmaz müthiş detaylar var sevgili dostlar. Yani muazzam, harika. Görmüş olduğunuz üzere. Müthiş. Diyecek tek bir cümle bulamıyorum. Ve buradaki pozlamayla beraber vücut pozlamaları, özellikle latların gözüküyor olması, yani bu şekilde net bir şekilde gözüküyor olması, bu sırt detaylarının bu şekilde kuru ve net gözüküyor olması, çok kuru arkadaşlar, yani inanılmaz bir definasyon süreci geçirmiş. Çok güzel bir şekilde podyumda duruyor. Bakar mısınız şuraya? Resmen oynuyor. Vücuduyla oynuyor. Evet. Görmüş olduğunuz üzere müthiş bir pozlamayla Ryan Terry şampiyonluğu kapıyor mu? Kapıyor. Bana soracak olursanız mükemmel duruyor. Evet, tabii ki zevkler ve renkler. Bazı insanlar Ryan Terry'yi sevmiyor. O ayrı bir konu. Evet. Ali Bilal ile Ryan Terry'nin duruşu. Aradaki zaten kuruluk farkını da gördüğünüz zaman kimin daha kuru olduğunu beyan ediyor. Burada özellikle sevgili dostlar, Ali Bilal'in siz %85'likle gelmişsiniz cümlesinin üzerine buradaki duruş bence oldukça bir kapak niteliği taşıyor. Çünkü inanılmaz bir, özellikle Ryan Terry'nin bu keskin duruşu, sert tavrıyla beraber birinciliği kapmış olması inanılmaz. Özellikle Ali Bilal'in sarıldığında gördünüz zaten biraz önce. Evet arkadaşlar, Ryan Terry sürecimizde bu şekilde tamamlanıyor ve son resim. Muazzam. Bence de muazzam. Evet, böyle devam edelim. Hadi Çopan. Arkadaşlar, Hadi en iyi pozlama ünvanını aldı. En iyi pozlama ödülünü aldı. Ve kuruluğuyla, simetrisiyle, alt üst dengesiyle muazzam bir görsel şölen yarattı. Burada baktığınız zaman özellikle tüm duruşlarıyla beraber Hadi muazzam bir görsel yaşattı. Fakat birinci olmasına yetti mi? Maalesef ki yetmedi. Burada özellikle bağlı olduğu ülke, sosyal medyadaki süreçleri, insanlara ve takipçilerine ve olimpiya sürecinde insanlara özellikle off sezonda yansıttığı süreçler neticesinde ikincili maalesef ki oldu. Ama burada yine seyirci ona en iyi poz ödülünü kazandırdı. Ve gerçekten podyumdaki en sert bodybuilderlardan bir tanesiydi. Evet, burada müthiş bir, görmüş olduğunuz üzere Hadi Çoban klasiği görüyoruz. Müthiş bir pozlama sergiledi. İnsanları eğlendirdi, coşturdu ve müthiş bir alkış aldı. Ve tabii ki burada görmüş olduğunuz üzere Derek olimpiya şampiyonu oldu tekrardan. Hadi kadar kuru mu? Değil. Peki sosyal medyasıyla, off sezondaki süreçleriyle Amerikan halkına ve dünyadaki genel olarak sporcu kitlesine daha iyi bir imaj sergiliyor mu? Sergiliyor. İşte en büyük gerçeklik de bu. İşte Hadi ile Derek arasındaki en büyük fark bu. Ve bu denklem Derek'i yine birinci ilan etti. Özellikle sevgili dostlar, çok basit bir örnek göstereceğim size. Bakın, şu anda Derek'in bisepslerine bakın arkadaşlar. Kuruluğunu oradan çok net bir şekilde kavrayabilirsiniz. Kas muscle maturity'si
çok daha olgun olabilir. Çok daha tok duruyor olabilir. Ama bisepsleri gördünüz değil mi? Şimdi sevgili dostlar şöyle yapalım. Ve Hadi'nin biceps detaylarına bakalım. Aradaki farkı gördünüz değil mi? İşte kuruluk bu kadar farklı. Özellikle duruşta, kurulukta Hadi'nin ne kadar ön planda olduğunu görüyorsunuz. Evet. Ve podyumda özellikle görmüş olduğunuz üzere back double biceps'te direkt olarak Derek Hadi'nin içinden geçiyor mu? Bana soracak olursanız geçiyor. Ama burada kuruluk namına baktığınız zaman Hadi daha kuru mu? Daha kuru. Derek daha size'lı mı? Daha size'lı. Buradaki ama maalesef ki ilk başta söylediğim şey şu, özellikle şu side chest ve abdominal pozlarında, özellikle abdominal pozuna gelelim. Burada Hadi'nin ne kadar keskin, ne kadar sert olduğunu görüyorsunuz. Burada Derek'in artılarını, bacak detayları, bacak mesuliyeti oranının yüksek olması, özellikle göğüs kafesindeki kas oranının yüksek olması, bu noktada belinin kalın ve full kapalı olması pek fazla hakemlerin açıkçası umurunda olmamış. Çünkü Hadi her perspektifte kurulukta Derek'in içinden geçmiş arkadaşlar. Evet, bu noktada da maalesef ki Hadi'nin özellikle iyi olması hiçbir şey ifade etmiyor. Burada pose down sürecini görüyoruz. En son artık pose down sürecinde de sevgili dostlar görmüş olduğunuz üzere herkes podyumda pozlamalarını veriyor. Ve bütün bu sürecin arkasından ödül ve madalya. Arkadaşlar Samson 4. oluyor. Tamamlıyor arkadaşlar. Dördüncülüğe, birincilikten dördüncülüğe düşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Birincilikten dördüncüye. Evet, Samson maalesef ki yeterliliğini sağlayamıyor. Burada Derek 1. Hadi 2. oluyor arkadaşlar. Muazzam bir görsel şölen sergiliyorlar. Muazzam bir görsel şölen. Evet, bu şekilde de Olimpiya'nın sonuna geliyoruz. Ve burada özellikle bir şey göstermek istiyorum. Burada podyumdan giderken Hadi madalyayı çıkartıyor. Hadi madalya çıkartıyor ve yukarı bakıyor. Ve ben birinciydim diyor ve yoluna devam ediyor. Arkadaşlar, Olimpiya süreci de bu şekilde tamamlanıyor. Evet. Düşüncelerinizi, duygularınızı videonun altına bırakabilirsiniz. Tam 44-45 dakikalık bir video. Sizler için hazırladım. Umarım bütün bu konuşmalar hoşunuza gitmiştir diye umut ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna, kanalımı takip etmiyorsanız takip almayı ihmal etmeyin. Herkese kolay gelsin.